Merhaba, yeni bir podcast'te yine beraberiz. Nikola Tesla'nın hayatı ve icatları, Nikola Tesla'nın biyografisi bölüm 3 ile devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Tesla'nın telsiz deney istasyonu yaklaşık 18 metre genişlikte ve 5,5 metre eninde, 61 metre yüksekliğinde farklı uzunluklarda ayarlanabilen balon tepeli, anteni olan geniş ağır benzeri bir yapıydı. East Pike Peak Caddesi'nde kasaba merkezinden yürüme mesafesinde bulunan bina sadece birkaç kilometre uzaklıktaki El Paso elektrik istasyonuna iletim hatları ile bağlıydı. Tesla onların devrelerinden ihtiyaca göre 100 beygir gücü veya daha fazla güç çekebiliyordu. Büyük tehlike ve yaklaşmayın işaretleriyle çevrili laboratuvarda yüksek frekanslı bir dönüştürücü ve 14 metre yarıçapında bir Tesla bobini bulunuyordu. Bu deneylerin hepsi özel Colorado defterine Belgrad Müzesi'nde yazıları arasında 1950 yılında bulundu. Dikkatlice kaydedilmişti. Teoriler, deneyler, kişisel gözlemler ve yüksek teknik matematik denklemleri sayfaları dolduruyordu. Tesla, Colorado'ya gelmesinin esas amacının tüm kürenin olmasa da bir kısmının elektriksel durumunu bozabilme yeteneğinde bir rezonant dönüştürücü üretmek olduğunu açıkladı. Bu şekilde uzak mesafelere telsiz veri iletebileceğim. Plan aslında basitti. Tesla dünyanın bir rezonant frekansına sahip olduğunu ve dolayısıyla ölçülerek elektrik gücünü dağıtabilecek bir taşıyıcı dalga olarak kullanabileceğini düşündü. Tüm dünya kendisinin ekipmanı ile uyum içerisinde olduğundan iletilen uyarıların yoğunluğunda bir azalma olmayacağını düşünüyordu. Belli bir matematiksel kanuna göre istasyondan uzaklaştıkça hareketlerin artırabilmesi bile mümkün olacak. Antenin yüksekliğini düzenleyerek dünyanın doğal elektrik özellikleriyle uyumlu ilişkilerinin ölçülebileceği farklı dalga boyları yaratılabilirdi. Birkaç hafta sonra Tesla, Fritz Lowenstein'a davet etti. Henüz 25 yaşında ve kısa süre önce Almanya'dan göç etmiş olan Lowenstein, Tesla ile bir aydır çalışıyordu. Dolayısıyla işle ilgili ağzını sıkı tutmayacağı merak konusuydu. Yine de en yüksek teknik eğitime sahip adamdı, dedi Tesla ve belki de çalışanları arasındaki resmi eğitim görmüş tek kişiydi. Tesla Haziran ayında kelimelerin iletilip iletilmediği bilinmese de telsiz telefon ile bir deney yaptı. Ertesi sene Astor'a mektup yazdı. 5-6 kilometrelik mesafeyle telsiz telefonlaşmada yeni bir şey yok. Çünkü bu daha önce sık sık yapıldı. Bu bağlamda 2 adet patent elde ettim. Astor'un Tesla'nın Colorado Springs'te bir deney istasyonu kurmak üzere New York'tan ayrılma planından haberi olup olmadığı bilinmiyor. 14 Haziran'da New York'a dönen Astor, bu maceranın planlanma evrelerinin çoğunda Avrupa'daydı. Tesla kesinlikle Astor'a planlarından bahsetmişti. Fakat yazar, finansörün ancak iş anlaşmaları kesinleştikten sonra bundan haberdar olduğunu düşünüyordu. Osilatör ve soğuk lamba konularında ilerleme bekleyen Astor, şerften Tesla'nın ilerlemelerini kontrol etmesini istediğinde muhtemelen karmaşık duygular içerisindeydi. Profesör Mayer'in balonları nihayet gelmişti. Balonlar sadece 3'te 2 oranına şişirilmeli diye uyardı Mayers. Yoksa biraz yükseklik kazandıklarında patlayabilirler. Şerf balonlarla birlikte uçurtmalarının da gönderildiğini söyledi. Balonlarla Temmuz ayında çalışmaya başlandı. Ancak çok ağırlardı ve düzgün çalışmıyorlardı. Bu plan mantıklı olmasına rağmen zordu. Çünkü enerjinin balonu veya uçurtmayı plansız bir şekilde aşağıya doğru çeken uzun bir kablo ile iletilmesi gerekiyordu. Bu iletimin alınması için belli uzaklığa ikinci bir balon yerleştirildi ve ileti uzun kablolarla yerdeki cihazlara gönderildi. Araştırmanın bu kısmı çeşitli sebeplerden dolayı yarıda kesildi. Bir sonraki aşama dünyanın elektrik özelliklerini ölçmek,
elektrik fırtınalarını takip etmek ve yeryüzünün akımlarına uyumlu olabilecek elektromanyetik osilasyonlar yaratmaktı. Evet, Tesla'nın yavaş yavaş Colorado Springs'teki deneylerine giriyoruz buradan itibaren. Colorado Springs'te bildiğiniz üzere büyük bir kule inşa etti Tesla zamanında. Ve bu kuleyle yıldırımlardan gelen elektriği çekip kablosuz bir şekilde aktarmayı, hatta bu kuleyle birlikte telsiz iletimi de deniyordu bu deneylerin arasında. Ben kitapta da okuduğumda birçoğunda başarılı oluyor ama maalesef destek göremediği için Colorado Springs'teki bu kulesi hem yıkılıyor hem de o kadar çalışması boşa gitmiş oluyor, tamamlayamıyor da. Ve sürekli Colorado Springs'teki o deneyi yapmak için çok uğraş ve çok çaba sarf ediyor. Yatırımcıları, ki burada çoğunlukla bahsetmedik, ben notlarıma da çok almadım ama ilerleyen bölümlerde hatırlıyorum var diye, orada değineceğiz. JP Morgan'la da finans olarak yazışıyor. JP Morgan'dan da çok büyük bir darbe alıyor aslında. Kendisi JP Morgan'la olan diyaloğunda da kendisini övüyor, iyi birisi diye lanse ediyor ama sonradan o desteği alamadığı için çok büyük bir hezimete uğruyor Tesla. Bunu da tabii ki bir düşmanlık vesaire gibi kullanmıyor ya da yapmıyor ama belki de o projeleri çok daha büyük yerlere gelecekken, ki belki şu an günümüzde bedava elektrik kullanacakken maalesef kullanamıyoruz bu tarz durumlar yüzünden. Evet, devam edelim. Mars'ta yaşam olduğu inancının taraftarlarından biri olan Tesla, uyarıların Mars'tan kaynaklandığını düşündü. 1899 yılında Tesla'nın bir rakibinin mesajları alabildiğine akla ermiyordu. Ancak gerçekte durum şuydu: Marconi 1899 yazında yüzlerce kilometre ötedeki Avrupa'ya ve İngiliz kanalına mesajlar iletiyordu ve bu mesajlarda Morse alfabesindeki S'yi nokta 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 bir sinyal olarak kullanıyordu. Bu da Tesla'nın Colorado'dayken aldığı 3 vuruşla tutarlıdır. 28 Temmuz'da Tesla'nın sinyalleri aldığı gün Marconi, İngiliz amiralliği ve Fransız donanması ile birlikte çeşitli uzaklıklarda bulunan ve sahte savaş manevraları yapan gemiler arasında telsiz cihazının demosunu yapmak üzere İngiliz kanalındaydı. 28 Temmuz'da Marconi, Alexandra gemisinin ekipmanını savaş durumu için inceledi. Muhtemelen o zaman S harfini ileterek diğer savaş gemisi tarafından alınıp alınmadığını görmek istedi. Tesla sinyalleri gece yarısı 12'de aldığını söylüyordu. Bu durumda saat İngiltere'de sabah 8 demekti. Yani zaman da uyuşuyor. Tesla'nın önceleri uyarıların kaynağının dünya dışından olduğuna gerçekten inanmış olması gerek, çünkü bunu yayınlanan birkaç yazısında cesurca belirtmişti. Birkaç sene sonra acı gerçeğin farkına vardı. Daha da kötüsü, Tesla Marconi'nin uyarılarını almış ve bunların üstün akıllılar tarafından gönderildiğini söyleyerek kendini küçük düşürmüştür. Tesla için Marconi lanetli bir kişiydi. Marconi 1921 yılında ironik olarak yakındaki gezegenlerden mesaj almaya çalışarak manşetlere çıkarken Tesla şöyle yazıyordu: sözde gezegenlerden gelen sinyallerin telsiz ileticilerin alçak sesli parazitlerinden başka bir şey olmadığı konusunda kısa süre önce çıkan raporlarda doğal olarak çok ilgiliyim. 1906 ve 1907 yılları arasında ilk defa gözlemlediğim bu parazitler nadiren oluyor ancak sonradan frekansları artıyordu. Her iletici alçak ses yayar ve bunlar enterferans uzun vuruşlarıyla 80 kilometreden 500-600 kilometreye kadar dalga boyu verir. Bu açıklama 1899 yılı uyarılarının da aynı rakipten kaynaklandığı hipotezini destekler. Hatta Tesla rastlantısı için bir mekanizma bile önerir: bir alçak ses efekti. Ayrıca Marconi'nin sinyalleri iletmek için kullandığı osilatörleri de ne yazık ki Tesla'nın sağladığı görülmektedir. Dolayısıyla İngiltere'deki Marconi'nin ileticisi Colorado'daki alıcı ekipmana göre ayarlanmıştı.
Bu farkına varış 1906-1907 yılında Tesla'nın büyük bir duygusal stres yaşadığı dönemde gerçekleşti. Gizemli sır gerçekle yüzleşmek yerine doğaüstü bir açıklanmaya tutundu. Uzak senaryosunun en ateşli destekçisi kuşkusuz gazeteci Julian Hawthorne'du. Nathaniel Hawthorne'un oğlu olan Julian, Tesla'nın felsefesi, laboratuvar çalışmaları, gezegenler arası iletişim deneyleri ve tarihteki yeri ile ilgili bir seri kitap yazmıştı. Muhtemelen Arthur Brisbane'ın New York Journal'ında Marslı ihtilacılarla savaşan Tom Edison hakkında bilim kurgu hikayeleri yazan kayınbiraderi George Larthorpe, dikkat çekici bir makale düellosuna girişmiş olması nedeniyle Hawthorne, Tesla'nın dünya dışı olayına iyice merak salmıştı. Evet, burada Tesla'nın yine Colorado Springs'teki yaptığı çalışmalardan değiniliyor. Burada şunu da özellikle belirtmek isterim. Marconi telsiz iletimin icatçısı ve buluşçusu diye bilinir ama halbuki bunu yapan Tesla'dır. Bu çok sonra Tesla'ya tekrar geri verilmiştir. Çünkü Marconi bildiğiniz Tesla'nın yaptığı icadı çalıp kendisi yapmış gibi lanse eden kişilerden birisidir. Maalesef Marconi de tamam bilim olarak çok şey katmıştır. Onun da yine kendine has icatları mevcut. Ama maalesef telsiz iletişim konusundaki icat Tesla'ya ait olup Marconi üstüne yatmış bir dönem boyunca. Burada da o durumu kısmen de olsa giriliyor. Ben kitaptaki okuduğum kısımlarında da bu durumdan bahsediyor net bir şekilde. Hatta kanıtlanma durumu da mevcut yani Marconi'nin yapmadığına dair. Yani buluş Tesla'ya ait, Marconi üstleniyor gibi bir durum oluyor. Tesla'nın yaptığı buluşlarla telsiz icadını Marconi kendisi yapmış gibi lanse ediyor. O dönem bunun pazarlamasını da vesairesini de yapıyor. Marconi ile dava da görülüyor aralarında ve bu davadan galip olarak da Tesla çıkıyor. Ama maalesef zaten Marconi yolunu ilerletmiş, kazancını elde etmiş durumdayken Tesla bu kazancı almasının hiçbir sonucu olmuyor kendisi açısından. Çok sonradan bu hak icadı yapan kişi olarak Tesla'nın üzerine geçiyor. Böyle bir durum var. Buradaki Marslı sinyalleri de Tesla'nın aslında zamanında bu sinyali yani dünya dışından aldığına dair kendi ifadeleri var. Sonradan bu ifadelerin yanlış olduğunu kendisi de kabul ediyor ama bildiğim kadarıyla bu kitap haricindeki bazı kaynaklarda bunu yine tam olarak net doğrulayamam ama birkaç belgeselde de yine mevcut. Bunları kaynak olarak gösterebilirim şu an size. Bu belgeseller de dahil okuduğum yerlerde dünya dışından sinyal aldığına dair bazı şeyleri mevcut. Yazıları mevcut. Yani her ne kadar burada bu kitapta ve bazı yerlerde aksini söylese de aslında bu sinyalleri aldığının kanıtları da var. Hatta Nikola Tesla Müzesi var. Hırvatistan'da olması lazım yanılmıyorsam. O müzedeki kayıtlar içerisinde de bu sinyalle alakalı detaylı bilgiler mevcut. Bu kitapta da oraya atıfta bulunulmuş durumda. Evet, devam edelim. J.P. Morgan, Wall Street insanların üzerinde Samson'un Filistinliler üzerinde yükseldiği gibi yükseldi. Nikola Tesla. 1900 yılı Mayıs ayında Bay Jim Corbett, Kuzey İzland'da gerçekleştirilen ve muhtemelen sıkı bir boks hayranı olan Tesla'nın da katıldığı bir boks şampiyonluk maçında James Jeffries tarafından knockout edildi. Otele geri döndüğünde tanıdık bir soyadına sahip genç bir Sırp tarafından kendisine bir mesaj bırakıldığını öğrendi. Mesajı bırakan Tesla'nın hayatı boyunca tek aşık olduğu kadın Anna'nın oğluydu. Yıllar boyunca iletişimi kesmemişlerdi. Dolayısıyla Tesla'nın bu erkek çocuğun dünyaya gelişinden haberi vardı. Ancak delikanlının kendisine seçtiği kariyer için hazırlıklı değildi. "Ben bir boksör olmak istiyorum," dedi genç delikanlı. Bu açıklamayla sinirleri bozulan Tesla, bu gence Garden yakınlarında bir boks okulu ayarlamasına yardımcı olan Stanford ile görüştü.
Tesla sık sık spor salonuna giderek delikanlının gelişimini takip ederdi. Sonunda ringe çıkma zamanı geldiğinde karar verildi. Stanford delikanlıya uygun bir maç ayarlayabilmek için elinden geleni yaptı. Ancak delikanlı daha güçlü bir rakip arayışında ısrar etti. Aldığı bir darbe delikanlının kendisinden geçmesine sebep oldu ve kısa süre sonra da hastanede öldü. Tesla delikanlının ardından sanki kendi oğluymuş gibi yas tuttu. 1900 yılı sonbaharında J. Pierpont Morgan, kızı Lucia'nın kendi biyografisini yazan Herbert Story ile evleneceğini duyurdu. 2400 konuğun katıldığı düğün çok görkemliydi. Sırp dahi galada kendi evinde gibi hissetti çünkü aralarında John Jacob ve Lady Astor, Bayan Douglas Robinson ve erkek kardeşi Teddy Roosevelt, Tesla onunla Bayan Robinson'un Madison Caddesi'ndeki evinde 1899 yılı Mart ayında tanışmıştı. William Rankin, Edward Dean Adams, Darius Ogden Mills, Chauncey Depew ve Stanford White'ın da bulunduğu arkadaşlarının çoğu oradaydı. Diğer konuklar arasında Jacob Schiff, Henry Clay Frick, Grover Cleveland, August Belmont, Başkan William McKinley ve Thomas Edison da bulunuyordu. Morgan aşırı derecede keyifliydi ve her konuğu sıcak bir tokalaşma ile bizzat karşıladı. Century'deki makalenizi okudum Bay Tesla ve çok etkilendim. Tesla'nın el yazısı ve imzası, Morgan'ın şirketleriyle yakından bağlantılı olması ve Colorado Springs'ten zaferle dönüşüyle tesadüfi olarak aynı zamanlarda aşırı derecede süslü bir hal almıştı. Bu örnekler her ne kadar Johnson'lara neşeli bir haldeyken yazdığı mektuplar olsa da yine de alışılmış zarif, ince el yazısı ile kıyaslandığında bilinçaltındaki ruh halinde kalitatif bir değişiklik olduğunu göstermektedir. Yazı bilimciler kağıda sıklıkla bir temsilci olarak davranıldığını, dolayısıyla grafiksel olarak geniş alan kaplayacak şekilde yazan kişilerin hem kağıt üzerinde hem de çevrelerinde dominant kişiler olduğunu, grafiksel olarak çekingen olanların ise diğer alanlarda da çekingen olduğunu söylerler. Buna bağlı olarak Tesla'nın ilişkili bazlı hareket eden bir karakter olduğu söylenebilir. Aynı imzasını süslediği gibi vücudunu da sonmadığı takım elbiseler, silindir şapka, baston ve beyaz eldivenlerle süslemeye başlamıştı. Alanında bir lider ve 5. caddede yürüyen en şık giyimli erkeklerden biri olmakla son derece gurur duyuyordu. Artık ihtişama doğru yönelen mucit, kendisini çevreleyen zenginlik ve güç ile özdeşleşmeye başlamıştı. Evet, burada Tesla'nın artık kariyerinin zirvelerini görüyoruz. Belli bir zenginlik elde ediyor deniliyor ama tabii bu hayatında sadece otellerde kalıp istediği şeyleri elde edebilen belli bir dönemde, yani ilk zamanlarında belli zorlukları yaşamış. Sonra bu kariyerinin zirveleri de dahil çok büyük böyle bir ihtişamlı bir zenginlik yaşamamış. Tesla daha çok giyim kuşamına dikkat edip hijyenik davranan bir insandı. Yapı olarak kitaptan da detaylarıyla okuduğu ve biyografilerinde de belgesellerde de olan kısmından söylüyorum bunu. Hijyen açısından çok dikkatli birisiydi. Giyim kuşamını son derece lüks giyinirdi kendi yaşadığı döneme nazaran. Özellikle resimlerinde de görürsünüz saçları vesaire. Yani bakımlı bir kişiydi kendisi. Şu anda da bakımlı olan insanlar mevcut. Aynı o tarz bakımlı insanlara benzeyen birisiydi kendisi de. Burada onu görüyoruz. JP Morgan'la ileride daha fazla bilgi vereceğim. Kendisinin Tesla'ya yaptığı fon sağlamak dışında verdiği zararlar da mevcut. Onlardan da bahsedeceğiz. Tesla'nın burada az da olsa ufak bir kişiliğinden bahsedilmiş. İlişkili yazısına bağlantılı olarak. Az çok burada yine kitaptan da okuduğum için anlamışsınızdır zaten nasıl bir kişilik olduğunu. Evet, yine devam edelim.
Evet, telsiz telgrafa geçeceğiz devam ederken. Guglielmo Marconi'nin de biraz böyle ilgili olduğu kısımlara başlayacağız gibi düşünebilirsiniz. Benim cihazım hakkındaki her şeyle dalga geçen ve saygınlığını ulu orta sarsan kişilerin gizliden gizliye bu cihazı kullandıklarını keşfettiğimde, daha doğrusu tesadüf eseri öğrendiğimde kendimi tamamen tahmin edilmemiş koşullarla yüzleşirken buldum. Sizin, Morgan'ın kastediyor burada, katılımı da planlarımı tekrar daha dikkatli şekilde gözden geçirmeme sebep oldu. Bu işi market işi gibi yavaşça geliştiremezdim. Yat yarışlarını anlatamaz veya gelen buharlı gemilere sinyal gönderemezdim. Bunda hiç para yoktu. Bu sizin konumunuz ve öneminize sahip birisi için uygun bir iş değildi. Belki de bu yükümlülüğü hiçbir zaman tam anlamıyla takdir etmediniz. Bu metin Tesla'nın Morgan'ın kişiliğini yanlış anladığını gösteriyor. Fikirleri somut ve fütüristik formda olan mucidin aksine pragmatik olan finansörün aklı o gündeydi. Morgan yelkenle açılmayı ve tekne yarışlarını çok severdi ve kendisi konumundaki birisine ne yapıp ne yapmayacağını öneren kişilere gücenirdi. Yani bir finansörle konuşmayı Tesla çok becerememiş, öyle diyebiliriz burada. Tesla bu mektupta kurnaz rakiplerinin sahip olduğu avantajlardan dolayı Marconi'nin korsanlığı ve Pupi'nin Edison, Avrupalı yatırımcılar ve iktidardaki hükümdarlarla olan bağlantıları nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı. Bunun sonucu olarak üzerinde anlaştıkları orta büyüklükte bir iletici yapım planlarından vazgeçmeye karar verdi. Bunun yerine de Waldorf Astoria kağıtları üzerinde karaladığı tasarımlara göre 183 metre yükseklikte bir gökdelen yapma fikrini getirdi. İronik olarak sık sık fedakar olan Tesla'yı yeni girişime sürükleyen açgözlülüğü, kibri ve megalomanisi oldu. Fikirlerinin kendisinden çalınması korkunç bir durumdu. Otobiyografisinde Tesla, Marconi'den ismiyle olmasa da parazit ve korkunç bir hastalığın mikrobu olarak bahseder. Mucidin önemsiz bir fikir olan Atlantik ötesine Morse kodları gönderme fikrini bir yana atmaya karar vermesi bu zamana denk gelir. Bu haşeratı kalın derili bir hayvanın bir kurbağayı ezdiği gibi un ufak etmek için bir sürü iletişim girişimi başlattı. Üst sınıfın zirvesine ulaşan Tesla'nın kendi görüntüsü bu özel durumla birlikte daha da iftihar aldı. Çünkü günümüz radyo, televizyon, kablolu servis, aydınlatma, telefon ve güç sistemlerinin birleştirilmiş güçlerinden daha etkili bir telekomünikasyon girişimi oluşturmuştu. Nihai planında çöllerde yağmur oluşturmak, nakliye rotaları üzerinde gökyüzünün aydınlatılması, araba ve hava gemileri için enerjinin telsiz üretimi, evrensel zaman tutma aracı ve gezegenler arası iletişimi sağlayacak bir mekanizma bile bulunuyordu. Kozmik bilince ulaşan Tesla, icadını finans dünyasından kralına sundu ve kral kabul etti. Mucide göre bu vizyonun anlaşmada kontratın özellikleriyle bulunmaması veya mükemmelmiş gibi bulunması veya Tesla'nın Morgan'a büyük planını hiçbir zaman gerçekten söylememiş olması basit bir detaydı. Bu iş White'ın heykeli gibi geleneksel iş yapma kurallarını aşmıştı. Evet, burada Marconi'nin korsanlığından bahsediyor. J.P. Morgan'la bir yazışmasına giriliyor konuya. Özellikle ben bunu almışım. Çünkü burada şunu anlıyoruz. Tesla Marconi'ye nasıl baktığını görüyoruz. Yani Edison'a baktığı gibi Tesla Marconi'ye bakmıyor. Çünkü Marconi Edison gibi değil, bildiğiniz korsanlık yapıyor. Edison hakkını yiyor ama bu $50.000 illaki sonradan kazanacağını bildiği için Tesla kendi icatları ve düşünceleriyle Edison'a bir düşmanlık beslemiyor Marconi olduğu gibi. Marconi bildiğiniz Tesla'nın icadını alıp bildiğiniz şu dönem yapılsa korsanlık olacak bir durumu yapıyor. Ve Tesla da bunu hazmedemiyor. Biraz da Tesla'da burada da yine bahsettiği gibi
megalomani var. Yani ego kısmı var biraz da olsa. Ki bu bazen çok büyük problem yaratıyor Tesla'nın hayatında. Ego mümkün olduğunca, yani ben şöyle tabir ediyorum. Bu hepimizde olan bir şeydir. Ama mümkün olduğunca baskılayabilmek gerekiyor. Çünkü belli bir üne ulaşan insanlar ego sahibi olur. Buna ben de dahilim. Ben konuşuyorum ama ben de dahilim. Böyle bakabiliriz olaya. Evet, devam edelim. Bu arada buradan itibaren biraz mektuplardan aldım. Çünkü burada önemli gördüğüm mektuplar var. O kısımları almış zaten yazarda. Oraları okuyacağım. Mektuplar üzerine de tekrar konuşalım. Sevgili Bayan Johnson, 13 benim uğurlu sayım ve bu isteğimi yerine getireceğinizi biliyorum. Waldorf'a gelmenizi istiyorum. Eğer gelirseniz telsiz mesajlarımı denizler ve kıtaların ötesine ilettiğimde ne olursa olsun size bu güne kadar yapılmış en güzel şapkayı hediye edeceğim. Öğlen yemeği siparişini çoktan verdim ve hepinizin gelmesini istiyorum. Hobson'ı da ziyaret etmeliyiz. Beni sizden daha çok sevdiğini biliyorum. Nikola Tesla. Kasım ayında mucit bir kez daha Morgan'a ulaşmaya ve 23 Wall Street'te bir toplantı ayarlamaya çalıştı. Yanında gelirken en son patent atamalarının kısa bir listesiyle birlikte inşaatın nasıl gittiğine dair raporları da getirecekti. Burada yine mektuba başlıyor. Sevgili Bay Morgan, değerli zamanınızı aldığım için kusura bakmayın. Sistemin pratik önemi, iletilen etkilerin uzaklıkla basit bir oranda azaldığı gerçeğinde yatıyor. Diğer sistemlerde ise kareyle orantılı olarak azalma görülüyor. Bunu açıklamak gerekirse, eğer mesafe 100 kat arttırılırsa ben etkinin 1 bölü 100'ünü elde ederken aynı koşullar altında diğerlerinin elde edeceği en iyi rakam etkinin 1 bölü 10.000'i olacaktır. Bu özellik bile tek başına yarışı kazanmamı sağlıyor. Diğer avantajlara gelecek olursak, iletilen enerjiyi ekonomik olarak kullanmanın sadece 2 olası yolu var. Birincisi, örneğin bir sarkaçta depolanan iyi zamanlanmış itme gücü enerjisi olarak dinamik formda veya bir rezervuarda depolanan basınçlı hava şeklinde potansiyel formunda toparlamak. Patentler aracılığıyla her ikisine de benim haklarım temeldir. Özellikle telgraf ve telefona atıfta bulunan patent ofisinde hala bekleyen 2 patentim var. Bir tanesinde ne kadar uzak olursa olsun herhangi bir mesafeye topraktan sinyal iletebileceğimle ilgili keşiflerimi tanıttım ve hak talep ettim. Diğeri ise mesajların tamamen gizliliğini sağlayan ve aynı zamanda çok yükseğe çıkabilecek, istenilen sayıda mesajın toprak, kablo veya tel gibi aynı kanal aracılığıyla simultane olarak iletilmesini sağlıyor. Bu son prensiple ilgili yabancı ülkelerde de patent başvuruları yaptım. Bu buluşların ticari olarak önemli derecede değere sahip olduklarını düşünüyorum. Cömertliğiniz ve güveninizin bendeki yerinin değişmediğini belirtmek isterim. Saygılarımla, Nikola Tesla. Morgan'ın mucide karşı hoş olmayan tavırlarının devam etmesi ve açıklanan planların öneminin tam olarak bilmemesi neredeyse başa çıkılamayacak kadar zordu. Tesla şükran gününde ne Johnson'ları ne de başka birilerini görmek istemiyordu. Bu nedenle gelen davetleri geri çevirdi. Sevgili Luca diye başladı Tesla mektubuna ve devam etti. Lütfen kusuruma bakma ve beni en iyi şekilde hatırla. Mektubu Nikola Uzaklarda olarak imzaladı. Evet, burada Tesla'nın Morgan'la görüş ayrılıkları başlıyor. Burada Tesla'ya yapacağı, dediğim gibi vereceği bir zarar var. Morgan'ın, ona da değineceğiz. Ayrıyeten de Morgan'ın aslında bir finansör ve bir tüccar olduğunu düşünürsek Tesla'nın bahsettiği bu terimleri ben bile şu an okurken kafamda hayal edebiliyorum ne olduğunu, ama sizler de şimdi benden dinlerken az çok hayal edebiliyorsunuz, ama finansör olan birisine bunu detaylı açıklamak Tesla'nın yaptığı hatalardan bence birisi. Niye? Bunu şahsi olarak söylüyorum. Kitaptan okudum ama kitapta buna böyle bir hata olarak görmüyor. Sonradan belli kısımları için diyor. Bence burada başlayan şey Tesla'nın aktarımındaki hata diye görüyorum ben. Tabii ki karşı taraf hani zenginleri az çok bilirsiniz. Bazıları böyle aşırı derecede
insanları hor görür vesaire. Bu Morgan da o tiplerden birisi. Tesla çok sonraları farkına varıyor bunun ama maalesef finans desteği yüzünden bunlara avuç açmak durumunda kalıyor ki bunları kendi iyiliği ya da kendi zenginliği için istemiyor. Tamamen icatları ve kullanımı için, yani dünyanın kullanımını açabilmek için istiyor. Zaten ters köşe yaptığı bir durumu da yine kitap içerisinde bahsedilmezse ben size bahsedeceğim diğer ilerleyen bölümlerde. Bay Edison, Tesla'nın bugünlerde dünyanın birbiriyle iletişime geçebileceği fikrine katılıyor musunuz? Hayır, bu konuda hiçbir gelişme beklemiyorum. Asıl güzel haber ise telsiz telgrafta gelişmelerin olacağı. Marconi bu konuda çok iyi ve er ya da geç sistemini mükemmel bir hale getirecek. Edison'un itibarına karşı açtığı davalarla uğraşan Tesla hassas bir durumdaydı. Halkın büyük bir kısmı Marconi'den habersizdi ama Tesla yine de potansiyel yatırımcılarını bilgilendirmek durumundaydı. Morgan'ın Harriman'a karşı beslediği düşmanlık nedeniyle Harriman ile bir anlaşma söz konusu bile değildi. Ama göz önünde bulundurabileceği başka finansörler de vardı. Tesla 12 Ekim 1903 yılında Thomas Fortune Ryan ile buluştu. Tesla'dan 5 yaş büyük olan Ryan'ın ikinci adı Faulkner'dı. Kariyerine Baltimore'da bir manifaturacı olarak başlayan Ryan, asıl çıkışını büyük kurumlarda broker ve yatırımcı olacağı Wall Street'e geldikten sonra yapmıştı. 1905 yılına kadar pozisyonu o kadar büyüdü ki neredeyse 1,4 milyar doların kontrolünü ele geçirdi. Bu miktar Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm kamu borçlarının neredeyse yarısına eşitti. Bu rakamın yaklaşık 1/3'ü Equality Life Assurance Society'nin hisselerinden geliyordu ve bu da Tesla ile görüşmesinden bir yıl kadar sonra oldu. Bu bağlantı tesadüfi gibi görünse de aslında Ryan ile Morgan'ın uygun bir anlaşma sağlamak için yaptıkları görüşmeyi ayarlayan Tesla'ydı. Ayrıca 1905 yılında patlak veren ünlü Equitable Life sigorta skandalının arkasında gizli gücünde Morgan olduğu gayet iyi biliniyordu. Yani Morgan spekülasyon yapan zenginlerden birisiydi. Buradan onu çıkartabiliriz. Marconi ve Tesla'nın aslında nasıl bir diyalog halinde olduğunu da buradan az çok çıkartabiliyoruz. Çünkü Marconi ile de uğraşırken Tesla bir yandan da Edison'ın kendi itibarına karşı açtığı davalarla uğraşıyordu. Ama Marconi ile Edison'ı ayrı ayrı düşünebilirsiniz. Edison'la düşman olarak değil ama Marconi ile nefret duygusu, yani az da olsa az söylediklerinden bunu çıkartabiliriz. Biraz gerçekçi olalım. Nefret duygusuyla bahsediyor çünkü bir korsan, yani bir şeyini çalmış Tesla'nın ve onun üzerinden para kazanıyor. Çok böyle, yani ne kadar naif bir insan olursanız olun, kendi yaptığınız bir şeyi çalan birisine karşı duyabileceğiniz hissiyat budur aslında. Kimse bunu daha aman şöyle böyle diye anlatamaz. Yani Tesla'nın tabiri de burada ona dönmüş durumda. Bir önceki hatta okuduğum bölümden direkt onu görebilirsiniz. Evet, devam edelim. Yine ayrı bir bölüme geçeceğiz. Morgan, mucide kızgın olmasının yanı sıra onun telsiz olarak sınırsız güç iletebileceğine dair yaptığı öneri hakkında da endişeliydi. Tesla övünüyordu çünkü gelecek mektuplarda Morgan'a Wardenclyffe sadece küçük miktarda enerji iletebileceğine dair güvence veriyordu. Burada bireylerin kararlarının tarihin gidişatına yön verdiği bir yol ayrımına geliyoruz. John Stuart Mill'in söylediği gibi tarihi bireyler yazar ve burada savın net bir örneğini görüyoruz. Aslında Morgan mucidin yenilgisini garantilemek için 1903 Ekim'inde kararını vermişti. Ancak Morgan felsefi açıdan Tesla'nın tüm planına karşıydı. Bu konuda Thomas Fortune Ryan'ın genç ve başarılı brokerı Bernard Branch gibi diğer Wall Street kodamanlarından da baskı hissettiği söylenmiştir. Bir gün Baruch yanlışlıkla Morgan'ın kendisi gibi bir kumarbaz olduğunu söyledi. Morgan buna yanıt olarak ben hiç kumar oynamam demişti ve gerçekten de
Tesla anlaşmasında geri adım atmasının sebebinin münakaşacı mucidin başarıya mevcut kurumsal yapılara zarar verebilecek şekilde ulaşması ve başarıya ulaşamamasından korkmuş olması düşünülebilir. Aşağıdaki alıntı Yugoslav kökenli 1950'li yılların başlarında Tesla belgelerinin Belgrad'daki Tesla Müzesi'ne gönderilmesine yardımcı olan ve Tesla'nın ilk biyografisini yazan John O'Neill'ı şahsen tanıyan fizikçi ve mucit Andrzej Henry Puharich'ten alınmıştır. Ben Puharich, bu bilgiyi kulaktan dolma aldım. Basılı olarak hiçbir yerde bulamazsınız. Ama Jack O'Neill bu bilgiyi bana Nikola Tesla'nın resmi biyografisti olarak verdi. O'Neill, Bernard Baruch'un J.P. Morgan'a bak bu adam çıldırmış. Yapmayı istediği şey herkese bedava elektrik enerjisi vermek ve buna engel olamıyoruz. Onu desteklemeye devam edersek batacağız dediğini söyledi. Tesla'nın desteği bir gecede kesilmiş ve bu yüzden hiçbir zaman tamamlanamamış. Teknik ve ekonomik açıdan bakılacak olursa Morgan ücretsiz bilgi veya gücün nasıl geri getiri sağlayacağını anlayamamış. Halbuki Tesla fikrini 10 sene önce Sunday World'de cesurca dile getirmiş, cihazıyla tüm dünyaya elektrik enerjisi sağlayacağını ve bu şekilde konvansiyonel enerji dağıtım yollarına kablolar bağlı olan tüm tekerlerin sonunu getireceğini söylemişti. Nihai kapitalist olarak Morgan'ın varlığı enerji fiyatı ve dağıtımını kontrol eden ve dev kurumsal tekelleri, kamu hizmetleri desteklemek için onlara iş gücü sağlayan biri olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla telsiz bilgi ve enerjinin alıcı cihaza sahip herkes tarafından kullanılabileceği ve makinelerin iş gücünün yerini alacağı bir sistemi destekleyemezdi. Mevcut gücü, aydınlatma ve telefon endüstrilerini tuhaf bir mucidin vizyonunu memnun etmek amacıyla yeniden düzenlemek, kesinlikle tedbirli davranan Wall Street finansörünün yapacağı bir iş değildi. Böylece artık krediye ihtiyacı olmayacak, tüm şirketlerin karlarını bankasına yatırmalarına da gerek kalmayacaktı. Geleneklere karşı çıkan bir yapıya sahip olan Tesla, yanlış kralla anlaşma sağlamıştı. Evet, dediğim noktaya geldik. Size bahsettiğim kısım burasıydı. Özellikle not almışım. Notlarıma eklemişim. Tesla'nın yaptığı en büyük hatalardan birisiydi Morgan'la çalışmak ve Morgan'a düşüncelerini dile getirmek. Aslında Morgan mektuplarında da ben bunu fark etmiştim. Tesla'nın yazışmalarından bir şey anlamıyor ama bir finansöre bunun sonucunun nereye çıkacağını belli ederseniz, ki bunu bedava elektrik verme düşüncesindesiniz, finansör, bu devrimizde de geçerlidir, finans sağlayacak birisi bildiğiniz herkesin olağan bir şekilde yapacağı gibi parasına para katmak ister. Siz bedava elektriği bunu bir şekilde dikte ederseniz maalesef finansör bu desteği keser. Ki burada da Tesla'yı çok büyük bir hezeyana uğratıyor. Tüm desteğini kesiyor. Colorado Springs'te Tesla bu adımdan sonra şunları yapmaya çalışıyor. Kendisi finanse etmeye çalışıyor. Projesinin geleceğinin çok iyi olduğunu Morgan'a mektuplarla anlatmaya çalışıyor. Ama maalesef boşa kürek çekiyor bu saatten sonra. Çünkü Morgan vefat da ediyor. Tesla'dan önce oluyor. Tesla ona bir düşmanlık beslemiyor. Bakın bir tek Marconi'ye kötü sözler sarf ediyor bu kitapta okuduğum gibi. Onun harici hayatında büyük zarar veren insan Morgan'da olmasına rağmen çok naif bir şekilde davranıyor. Edison'da da yine aynı şekilde. Ama maalesef Marconi'ye bunu yapmıyor. Marconi'ye yani yine de kötü bir laf derken hani işte korsan diyor, şöyle diyor, böyle diyor ama direkt olarak aşırı bir düşmanlık bazında bir şey yapmıyor. Yani bu bir kin değil ama bir korsana yapılacak bir şey gibi düşünebilirsiniz. Neyse, yani konumuza dönelim tekrardan. Morgan kendince haklı olarak, kendince haklı nedenlerden ötürü bu projelerine yatırım yapmak istemiyor.
Tesla da yine kendince haklı. Keşke yatırım alabilse ve dünyaya bedava enerji verebilseydi. Burada Tesla'nın maalesef şunu anlayabiliriz kişiliğinden. İnsanlarla olan diyaloğunda çok naif birisi. Yapmak istedikleri insanlığın yararına parayı yani parayı gözünün önünde tutan veya işte zengin, aşırı derecede para düşkünü birisi değil. Ki bunu Tesla'nın tüm biyografilerinde görebilirsiniz, belgesellerde dahil. Parayı hep ikinci plana atar ve icatlarını ön plana çıkartır. Bu yapıda birisi, ama maalesef bu yapıda olmasından kaynaklı olarak hem tarihin tozlu sayfalarına terk ediliyor, hem de icatlarının birçoğu, halbuki şu an bildiklerimizin dışında da belki daha fazla icadı vardı, maalesef ki günümüze ulaşamıyor. Böyle bir durum yaratıyor. Colorado Springs'teki deneylerinin kayıtları var. Belgrad Müzesi'ymiş bu arada. Ben az önce okurken de fark ettim. Ben Hırvatistan'da bir müze diye zannediyordum. Belgrad'da Tesla Müzesi'ymiş. Orada bazı kayıtları mevcut. Kitabın yazarı da oradaki kayıtlardan da faydalanmış. Kitabın sonundaki kaynaklarında mevcut. Bu arada tabii ki şundan da bahsetmek isterim. Tesla'nın kişilik analizi gibi düşünebilirsiniz bunu. Benim kendimce yorumlarım bunlar. Herkese göre değişebilir. Kitabı okuyan kişilerde farklı algılar da oluşabilir. Tesla kadınlarla olan diyaloğunu da belirli kriterlerde tutmuş ki bunu daha önce konuşmuştuk diğer önceki bölümlerde. Yani Tesla'ya farklı bakış açılarıyla bakmışlar bu konuda da. O düşündükleri değil aslında, bunu bir önceki bölümlerde yine açıklamıştım. Kadınlarla da diyaloğu var ama çalışmalarını daha ön planda, bütün her şeyden ön planda tuttuğu için şöyle bakıyor aslında dünya yaşamına, kendi ömrüne. Ben ömrümde sürekli çalışayım, yetiştirebildiğim kadar insanlığa faydalı olayım. Sonradan benim yaptığım çalışmalar ve icatlarım sonraki devirlerde takdir görsün. Ben ölmüş olsam da benim arkamdan konuşulabilsin. Bu düşünce ve bakış açısıyla hareket ediyor Tesla. Zaten kişilik analizini az çok buraya kadar anlattıklarımdan çıkartabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu arada bu kitapta ve aynen bu kitapta çok fazla girmiyor. Önceki okuduğum kitaplardaki kaynak kitap olarak belirttiğim Nikola Tesla'nın Sıra Dışı Hayatı Martı yayınlarında var ve Discovery Channel'ın bazı belgesellerinde var. Tesla'nın güvercinlerle olan ilgisi mevcut. Tesla güvercinlere ve kuşlara aşırı derecede ilgi duyuyor. Özellikle bir tane güvercine sakat kalmış, ona yardımcı oluyor ve daha sonra onu besliyor. O güvercine bir kadına duyulan ilgi gibi, dişi bir güvercin anladığım kadarıyla, bir ilgi duyuyor, sevgi besliyor ona. O da Tesla'ya bir ilgi gösteriyor anladığım kadarıyla ki yani hani bu bir kuşun gösterebileceği ilgi ve sevgi gibi düşünün. Tesla'yı izliyor vesaire. Yani onunla zaman geçirirken hem keyif alıyor. Daha sonrasında Tesla boşluk bulduğu zamanlarda gidip kuşları yemliyor. New York'taki bir kısımdaydı galiba. Kitapta da bahsediyor tam olarak neresi olduğunu. Kendisinin gidemediği dönemlerde de oraya özellikle yem alıyor ve belli başlı insanlara belli ücretler vererek yem atmasını ve kuşları beslemelerini tembihliyor. Böyle bir durumu mevcut. Bu kitapta çok nadiren geçilmiş ama dediğim gibi ben diğer kaynaklardan detaylı bir vaziyette bunu duymuştum. Hatta kanalımda da mevcuttur. Benim kendi kuşum da var ve adı da Tesla'dır. Her ne kadar bendeki kuş da dişi de olsa adı öyle kaldı. İlk Tesla erkek niyetiyle yani almıştım, öyle kalmıştır. Böyle bir anekdotu da paylaşayım sizinle. Devam edelim. Bu konunun başlığını okuyacağım önce. Tesla yukarı aşağı kenarlara doğru uçan garip bir araç tasarlıyor. Araç helikopter ve uçak özelliklerini birleştiriyor. Mucit, elektrik sihirbazı, araştırmacı ve hayalperest Nikola Tesla'nın son tasarımı olan helikopter uçağın detaylı tanımı dün yayınlandı. Mucid'in iddiasına göre bu ufak kombinasyon uçak
dikey olarak inip kalkabilecek ve büyük bir hızda, hatta günümüz uçaklarından daha hızlı yatay uçuş yapabilecek. Ancak buluşunun bu özelliklerine rağmen Tesla bunun $1000'dan daha düşük fiyata satılacağını söylüyor. Bu makale 1928 yılında yazılmış olsa da Tesla yeni hava taşımacılık üzerine ilk patent başvurularını 1921'de yapmıştı. Yine de pervaneli VTOL uçaklarının tasarımı 100 yıl başlangıcından da önceye uzanır. Tesla'nın ilk ve en ilkel helikopterlerinden biri ortasından dikey bir şaft çıkan lavaboyu andırıyor. İkili yatay pervaneleri birbirinin üzerine konulmuş iki şemsiye iskeleti gibi duruyordu. Bu araç helikopter gibi dikey olarak kalkış yapan pervane ve uçak yatay pozisyona 90 derece açıyla döndürüldüğünde normal bir uçak gibi uçan Flyvier uçağına dönüştü. Tesla'nın Flyvier uçağında görülen konsept V2 Osprey adı verilen bir diğer gelişmiş askeri VTOL uçağında da bulunur. Bu tasarımda aracın gövdesi normal bir askeri taşıma uçağına benzer. Her kanadın ucundaki pervaneler dikey kalkış için helikopter pozisyonundan 90 dereceye ve ileri doğru uçmak için normal uçak pozisyonuna döner. En son Irak Savaşı'nda Şubat 1990'da kullanılan bu araç, hava jipi ve VTOL Harrier gibi direkt olarak Tesla'nın tasarımından geliştirilmiştir. Tesla'nın havacılıktaki çalışmaları hiçbir zaman duyulmadığı için askeriyenin bunu gizlice almış olması muhtemeldir. VTOL'ler 4 genel gruba ayrılır. Uçak yana yatabilir, motorun oluşturduğu güç çevrilebilir, pervane veya turbojet motor eğimi olabilir veya ikili itiş sistemi kullanılabilir. Bell laboratuvarları pervane ile çalışan VTOL yapmaya 1940'larda başladı. İlk modelleri arasında Vought, Hiller ve Ryan tarafından geliştirilen kanat eğimli XC142A ve Curtiss ve Wright tarafından geliştirilen pervanesi eğimli X19 gibi araçlar bulunuyordu. Evet, burada da yine Tesla'nın başka bir icatlarından bahsetmiş olduk. Ya Tesla birçok projeye ilk öncülük diyebilirim buna. Öncülük yapmış, birçok öne sürdüğü fikirden de faydalanılmış bir kişi. Burada belki bu tasarımları askeri görüldüğü için saklanmış ve gizlenmiş ve askeriye tarafından kullanılmış olabilir. Yazar da burada bunu bahsediyor. Dediğim gibi yani Tesla'nın bir tek elektrik alanında değil, hayatımızda şu an aktif olarak kullandığımız birçok icatta ilk tasarımlara sahip ve ilk tasarımları canlandıran mucit olarak görebilirsiniz. Birçoğu patentli, birçoğu patentsiz. Birçok icadı mevcut kendisinin. Değerli bir şahıs dememin sebebi bu. Aslında günlük hayatta kullandığımız birçok şeyi Tesla'nın belli başlı ürettiği icatlarıyla sağlamış durumdayız. Böyle düşünebilirsiniz bunu. Bu uçaklarda olsun kablosuz elektrik aktarımı, enerji aktarımı, kablosuz bazı enerji iletimleri, buna mesela kablosuz iletişim de diyebiliriz. Buna da dahil olmak üzere birçok şeyin öncülüğünü yapmış bir kişi olarak düşünebilirsiniz Tesla'yı. Burada da zaten bu son bahsettiğim yani helikopter tarzı uçak detaylarında da buna az çok değinmiş yazar. Ben de özellikle bunu işaretlemişim. Tesla'nın dediğim gibi çok daha farklı alanlarda da icatları var. Ben bazılarını almadım. Yani niye, çok fazla olacaktı ki bu kısaltılmış haliyle bile 3. bölümdeyiz. Belki 4. bölüm ve 5. bölüme de gidebilir konuşmalarımız. O yüzden mümkün olduğunca az tutmama rağmen kaç bölüm sürüyor siz düşünün yani. Bu kitap haricinde de bilgilerle devam ettiğim için kitabın dışından da bilgilerle size ek bilgi sağladığım için biraz uzun sürüyor, öyle söyleyebilirim. Çok fazla sıkmamıştır diye düşünüyorum umarım. 3. bölümü de
Burada noktalandırıyorum. Biraz daha kısa oldu diğer bölümlere nazaran. 4. bölümde devam edeceğiz. Muhtemelen 4. bölümde bitiririm diye tahmin ediyorum. Yine de tahmin diyorum. Belki 5. bölümde çıkabilir konuşacaklarımıza göre. Evet, bir podcast'in daha sonuna geldik. Diğer podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.